Merhaba arkadaşlar. Bu videoda ilk konuğumuz Docploy adındaki Vercel, Netfly ve Heroku alternatifi bir aslında ne demek lazım lan? PaaS yani Platform as a Service uygulaması. Self-hosted olarak çalışabiliyor. Şuna değinmeden edemeyeceğim. Docploy ismi çok enteresan. Uzun zamandır görmemiştim bunu. Eskiden çok popülerdi. Birkaç kelimeden türetilen böyle anlamlı ama anlamsız kelimeler işte nickname olarak kullanılıyordu. E-mail olarak kullanıyorduk. Domain alırken çok o şekilde denemeler yapıyorduk. Güzel domainler bulabilmek için. Bu da öyle. Deploy ile sanırım Docker'ın karışımı bir olmuş. İsim olmuş. Bayağı da popüler yani 22 bin star'a yakın bir starı var. Yine çok enteresan, çok yeni bir proje. Bilmiyorum, bunu bu arada bilen varsa yazarsa sevinirim. Yani bir repo'nun şuradaki tarihlerine bakarak yeni ya da eski diyebiliyor muyuz? Mesela de olabilir, çok emin değilim. Belki de bu başka bir yerde yapıldı sonra buraya mı aktarıldı? Yani bu kadar kısa sürede 2 gün diyor, 5 ay mesela. Buradaki en uzun 5 ay. Ha yok, last year diyor. O da şu. Bu kadar birden nasıl popüler olabiliyorlar? Bunun bir taktiği mi var? Buradaki star gerçekten anlam atfetmemiz gereken bir parametre mi? Çünkü bir sürü şeyin hilesi hurdası var. Açık konuşmak gerekirse de bu yani GitHub'la ilgili olan kısmı en azından bilmiyorum. Ama yani 1.2'de fork var. Herhalde diyorum şunlar birazcık tutarlı gibi. Bilemedim. Bilen varsa dediğim gibi yazarsa sevinirim. Şimdi bu ne iş yapıyor Docploy? İsim de çok garip ya. Hatta şuna tıklayalım, bir sayfasına da bakalım. Burada özellikleri var. Yazmış. Ben kabaca bir anlatayım bu tip aletlerin ne iş yaptığını. Hatta şu ekran şöyle dursun. Şimdi biz normalde ya bilmeyenler için kabaca bir şablon çıkartmaya çalışayım, anlatmaya çalışayım. Biz diyelim bir uygulama geliştiriyoruz. Bu Node.js uygulaması olabilir. .NET, Python, Ruby önemli değil ne uygulaması olduğu. Biz uygulama geliştirdiğimiz zaman bizim bir de uygulamadan hariç bağımlılıklarımız oluyor. Nedir bu? Bir veri tabanına ihtiyacımız var. MySQL, PostgreSQL gibi bir cache ile ilgili Memcache olabilir, Redis olabilir. Elasticsearch'e ihtiyacımız vardır. Queue için bir queue mekanizmasına ihtiyacımız vardır. Notifikasyon için, SMTP için bir sürü bizim uygulamamız dışarıla iletişim kurup iş yaptığı çeşitli bağımlılıklara ihtiyaç duyuyor çalışmak için. Eskiden bir tane sanal makine ayağı kaldırıyorduk. Virtual machine diyelim ona. Hatta ondan önce normal sunucu var mesela. Bildiğimiz Windows 2000 uyduruyorum. Bir işletim sistemi var. Onun içine siz bir tane uygulamanızı publish edebilmek için IIS kuruyorsunuz. İçine bir tane MS SQL kuruyorsunuz ya da aynı network'te bir MS SQL oluyor. Redis kuruyorsunuz, bilmem ne kuruyorsunuz. Kendiniz kura ve bunların bakımlarını, hayatta kalmalarını sağlayacak şekilde de bunları maintain ediyorsunuz. Ve yolunuza devam ediyorsunuz. Zaman içinde tabii bu ihtiyaçlar çok değişkenlik gösterdi. Günümüze geldiğimizde de bunların bakım maliyetinden tutun, sunucu maliyetinden, yönetim maliyetinden işler çok bambaşka yerlere gitti. Ve özellikle bu mikroservistir, ıvırdır zıvırdır görece basitlikten daha kompleks bir hale geldi yönetme işlemi. Günün sonunda da AWS, Google Cloud, Azure gibi bulut çözümler türedi. Orada tabii çok böyle çok şey konuşabiliriz. Öyle bir şeye ihtiyaç var mıydı da geçtik oraya, sonra tekrar insanlar mikroservislerden geri gelmeye başladı falan. Orada bir sürü hikaye var. Şu andaki konumuz o değil. Fakat biz şimdi Azure'da ya da Google Cloud'da her bir servise biliyorsunuz diyorsun ki mesela bana bir tane MySQL lazım. Önemli değil. Kredi kartın zaten tanımlı orada. Herif sana bir tane MySQL kaldırıyor. Redis lazım. Önemli değil. Kaldırıyor. Trafik mi arttı? Önemli değil. Arkada onu manage eden sistemler var. Bir instance daha kenara koya gidiyor. Ve dolayısıyla da bunların her bir tanesi sizin kredi kartınızdan çekiliyor. Tabii burada sizin business'ınız para kazanıyor, kazanmıyor. Bir sürü hesap kitaptan söz etmek mümkün. Ama zaman içinde bir de tabii bunlar size şunu vaat ediyor aslında. Çok pürüzsüz deploy'lar yapabiliyorsunuz. Hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Her şeyin backup'ı var falan. Böyle tabii katma değerli şeyler de var, hikayeler de var. Ama hepsi de para bu arada, onu da söyleyelim. Neyse zaman içinde özellikle sanırım Covid'den sonra ya da Covid'in ortalarına doğru o arada bir yerde insanlar, daha doğrusu firmalar biliyorsunuz çok büyüdü. Çok fazla işe alımlar oldu. Sonrasında küçülmeye başladı firmalar. Dolayısıyla bazı şeyleri optimize etme ihtiyacı duyulmaya başlandı. Bu optimizasyon
iki şekilde olabilir. Yani görece yazılım firmalar için. Bir, insan kaynağı zaten hemen her işte insan kaynağı en büyük maliyet. İkincisi de bu infrastructure dediğimiz, genel resim çizdiğimizde dediğimiz sistemler oluyor. Bazı yani o zaman bayağıdır takip etmiyorum şeyleri, o tip içerikleri ama monolit yapılardan mikroservislere geçen insanlar, firmalar şeyi fark ettiler. Yani bunun astarı boyunu geçti. Kimisi küçülmeye, daha doğrusu tekrar monolite yakın ya da mikroservis sayılarını azaltacak stratejilere dönmeye çalıştılar falan. Neyse, yine çok şeyden alakasız bir yere gidiyor hikaye. İşte Vercel. Mesela Vercel niye güzel? Kanalda da çeşitli videolarımız var konuyla ilgili. GitHub hesabını bağlıyorsun. Run diyorsun, özür dilerim. Push diyorsun. Çat diye uygulaman senin yayınlanmaya başlıyor. Hiç o kadar pürüzsüz, o kadar muhteşem ki gerçekten insanın iştahı kabarıyor yani. Ama tabii ki yine dediğim gibi günün sonunda ihtiyaçlar farklılaştıkça sizden para istemeye başlıyor. Yine eninde sonunda bir yerlerde kendi hesap kitabınıza göre astarı boyunu geçiyor. Şimdi bu tip aletler, Dogploy tarzındaki aletler bunu sizin yerinize şöyle yapıyor. Siz bir tane $10'lık sunucu alıyorsunuz. Aslında eski usul diyebiliriz buna. Aynen Windows sunucu kaldırmak gibi. Siz bir tane sunucu alıyorsunuz. Oraya bir tane Dogploy ya da neyse bu. Hatta bizim Ömer'in self-hosted'la ilgili çektiği videolar vardı. Bence orası çok kıymetli bu arada ama Ömer evlilik arifesinde olduğu için olsa gerek çok oraya ağırlık veremiyor bu aralar. Biz de görüşemiyoruz doğru düzgün. Onun kanalının ve ilgili içeriklerin şeyini bırakırım aşağıya, videolarını. Dogploy ve alternatifi şeyler çıkmaya başladı. Self-hosted çözümler. Yani bunlar şunu yapıyor aslında temelde. Altta bir Docker engine var. Daha doğrusu Docker engine demeyelim. Container engine diyelim. Var. Siz bunu bir web arayüzüyle kontrol ediyorsunuz. Temelde bu kadar. Ne demek bu? İşte MongoDB mi lazım kardeşim? Tıklıyorsun, herif MongoDB'yi senin sunucuna, $10'lık sunucuna kuruyor. İşte ne lazım? Burada ne var? Supabase mesela. Tıklıyorsun. Aslında adam şunu yapıyor temelde. Docker run Supabase aslında, o kadar. Biraz da muhtemelen işte şu key'lerdir, ıvırdır zıvırdır onları yönettiği bir şeyi var. Sistemleri var. Onun dışında da siz aynen Vercel'e deploy eder gibi ya da diğer servislere deploy eder gibi uygulamanızı muhtemelen Git hesabınızı falan bağlıyorsunuz buraya. Aynen şurada Git bit görüyoruz ayarları zaten. Bağlıyorsunuz, gönderiyorsunuz, gidiyor. Tabii eğer sizin tek bir tane uygulamanız varsa böyle bir şeyle uğraşmak anlamlı olmayabilir. Ama ne bileyim, görece bir sürü uygulamanız var, sürekli deploy yapıyorsunuz falan. Böyle şeyler yatırım yapmak anlamlı olabilir. Yatırımdan kastım teknik yatırım. Sonuçta bu sunucuların da bir bakım maliyeti var. Logların temizlenme maliyeti var. Çünkü loglar çok bu tip sunucu yönetim işlerinde başa bela olan ilk şeyler, unsurlar. İşte bir sürü gördüğünüz gibi rakamlar paylaşmışlar. Şöyle tekrar repositöre gidelim. Bu arada bu TypeScript ile yazılmış. Muhtemelen Node.js'te çalışan bir uygulama. Çok da açıkçası koduna falan bakmadım. Çok da fazla kod da göremedim açıkçası. Yani böyle işte library demiş, logger demiş. Mesela ne diyeyim, neymiş bu? Neye benziyor kod? Hiç benim bilmediğim işler bunlar. İşte monitoring. Verification demiş. WSS için ne var? WebSocket yani. Tamam. Kodlara meraklısı bakabilir, alıp mıncıklayabilir böyle şeyleri merak ediyorsanız. Bu da böyle hızlandırılmış bir şey gibi oldu belki ama Dogploy'dan hariç bence fena olmadı. Şimdi ikinci repo'ya geçebiliriz. Bakıyorum tekrar, unuttuğumuz bir şey var mı? Yok. Maybe adında bir kişisel finans uygulaması. Bu kişisel finans meselesi arkadaşlar çok merak ediyorum. En az 10 tane denemeyen var mıdır? Ya da hayatının belli döneminde ulan telefondan takip edeyim, işte Excel'den takip edeyim, not defterinden takip edeyim, daha basit olsun, işte daha bilmem kredi kartının bilmem nesini takip edeyim olsun deyip kullanmayan insan sayısı bence çok nadirdir. Ben kendi adıma çok debelendim. Hatta kanalda yine kullandığım araçlarla ilgili, kendimce uydurduğum çözümlerle ilgili şeyler var, içerikler var. Fakat benim anladığım yıl 2025, doğru düzgün bu işi çözemedik. Hatta geçenlerde bizim bir arkadaş yazmıştı bana. İşte kullanıyor musun? Kullanıyorsan ne? Hatta bizim Yasin, Unicrow'daki Yasin kardeşim kendi uygulama yazmıştı yıllar önce. Kendi telefonunda kullanıyor. Hala daha da kullanıyor sanırım. Çok basit bir şey yazmış kendine. Yani bu benim anladığım bayağı bir ihtiyaç. Multi currency support diyor.
Bunu şey yapmadım, henüz kullanmadım. Bu da self-hosted kurulup çalıştırılabiliyor. Ruby'de yazılmış bir şey bu, uygulama bu. Hiç lokale indirip de Ruby'dir, Mubi'dir uğraşmak istemedim. Şöyle tıklayalım şeye. Görüntü çok modern açıkçası ama neye benziyor hiçbir fikrim yok. Niye böyle dondu bu? Şu anda bilgisayarım yanıyor. Neyse. Böyle idare edelim biraz diyeceğim ama bu çok kötü. Şuradan bakalım ne olmuş, ne bitmiş. Yo, memory'miz de var. CPU da var. Bu sayfa mı böyle lan? Kastırıyor bilgisayarı. Hevallah. Hevallah hevillah. Ah. Bilgisayarda hiçbir sorun yok. Geliyoruz buraya. Kardeşim animasyon koyacaksanız diye yani böyle bir şey olabilir mi ya? Ha bu nedir? Yıkılıyor şu anda bilgisayar. Oraya ne kadar geliyor hiç bilmiyorum. Neyse. Sign up diyelim bakalım. Bir de şuradan trial. Yanlış yere tıkladık. Geri gel. Başka bir yere mi yönlendiriyor bizi? Yok. Tamam. Hemen bir üye olmaya deneyelim bakalım. Create account. Bu işi o kadar sevmiyorum ki ya. Para var ya işin içinde. İnşallah doğru yazmışımdır. Dur bir daha yazayım. Allah kabul etsin. Hadi sevdiğim. First name. Şu country'i seçeyim. Buraya ne yazacağımı bilemedim. Türkiye yok mu lan? Hiç üye olmam ha, onu söyleyeyim de. Ha varmış. Direkt kapatırım. Household name. Ne yazalım buraya? Ev yazalım. Türkçe burası neydi? Language. Türkçe'de mi var lan? Oha. Currency. Türkçe var mı? Turkish lira. Date format. Gün ay yıl olsun. Complete diyelim. Dedim. Ya devam hadi. İnsanlar içerik bekliyor. Evet geldi. Tabii ki bizim şahsiyen UI kullanılmış gibi şu anda ilk izlenimiz. Şu ne? Enable maybe AI. AI'nin olmadığı zaten bir yer yok. Diyelim ki cache diyelim. Account name diyelim ki. Cüzdan diyelim. 100 liramız var. None diyelim. Account ekle. Ekledi. Bu arada bu hesap kitap işleri çok kolay gibi gözüken ama çok da kolay olmayan işlerdir. Bu işlerle de uğraşmışlığımız var bizim. Tıklıyorum yani şu anda. Anlamaya çalışıyorum UI'yi. Hikayeyi biliyorum ama UI'yi anlamaya çalışıyorum. Assetlere bakalım. Transactions diyor mesela. Ya şimdi tıklamayacağım daha fazla. New budget diyelim. Ya neyse. Bir kere bu kadar düğmenin olduğu bir genel olarak bence yapılan en büyük hata bu kişisel uygulamalarında, bütçe yönetimi ya da gelir gider yönetimi uygulamalarındaki temel sorun şu. Çok fazla var ya, düğme var. Marketten çıkıyorsun ya, bir tane düğme, hatta düğme bile olmaması lazım. Çat diye girebiliyor olman lazım. Diğer türlü bu uygulamalar kullanılamıyor. Yani böyle bir şey yapacak olan varsa da ona ben kendi deneyimimi aktarayım. İnsanlarla konuştuğumda onlarla olan şeyimizi de söyleyelim. Yetenekleri çok iyi olacak. Tamam, ona bir şey demiyorum. Ama bu kadar düğme, bu kadar ekranda bir sürü bir şey var. Benim bunu kullanma ihtimalim sıfır. Kendi adıma söyleyeyim. Benim böyle bir aleti kullanma ihtimalim sıfır. Ve yavaş da yani, bak tıklama hala tıkladım. İstemiyorum. Neyse, şu anda
Tekrar o ekranları gördüm. Her yer rakam dolu. İşte bütçe ayarla, kasa ayarla falan. Yine gördüm, yoruldum onu. Ama yine kodu okunası bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Hatta app'e tıklayalım. Client side'ı nasıl yapmışlar acaba? Şimdi ben Ruby'de hiç bilmiyorum buradaki klasör yapısını falan. Şu JavaScript'te mi acaba şeyler? Controllers, apps diyor. Application cable. Connection RV. Hiçbir fikrim yok ne olduğuna dair. Şu app'e tıklayalım tekrar maybe'ye. Bu arada bu da 50K star almış bir alet. Bunun tarihine bakalım. Last year diyor. Last month. Bu da yeni ya görece. Ama şeyi biliyorum yani. Böyle şu kişisel bütçe yönetimi meselesi insanların ihtiyacı olan bir mesele. Linux dev setup. Mesela Mac dev setup'ta ne var? Brief, Ruby'yi kuracaksın önce falan filan. Bu da böyle bir video olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.